Tên gì? Tên tôi là Tolga. Rồi. Nè nhìn nè, cười nè. Bay bay. Tamam. Evet, bu taraftan böyle geldik. Şimdi çikolatacımıza doğru, çikolata kafemize doğru ilerliyoruz. Ya bu sokakları çok seviyorum. Tao Dian'ın bu sokakları tam böyle Vietnam. Yes. Evet, şuraya bakmak istedi Tao. Bu caddeler, böyle bir sürü cadde var Tao Dian'de. Tam anlamıyla Vietnam'ı sembolize eden caddeler bunlar. Tao Dian'de. Gerçekten de çok güzel. Evet. Hello. Thank you very much. Come on, Ratnew. Hello, xin chào Việt Nam. Việt Nam xin Tôi yêu Vietnam. Việt Nam. Tôi yêu Vietnam. Tôi yêu Việt Nam. Yêu Việt Nam. Very good, very good. Tên nhé. Bye bye. Arkadaşlar, çikolata kafemiz burası. Bu Vietnam'ın markası. Bu kafenin özelliği, özellikle bakın hiçbir anlatmam yok benim. Halelu'nun özelliği, özellikle Vietnam işçilerine, kakao işçilerine destek olan bir marka bu. Bunu öğrendim. O yüzden de zaten buraya geldim. Gelme amacım da bu. Halelu'yu bir parça da olsa belki tanıtımına yardımcı olmak, destek olmak. Şimdi içeri girelim birazcık. Hem sohbet edelim, hem oturalım. Ben bu kafeyi çok sevdim arkadaşlar. Because of that, can I take a video today? Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, big chocolate, no sugar. Oh, no sugar. Wonderful, wonderful. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. No ai. Cảm ơn chị. Arkadaşlar, çikolatamız geldi. Burası çok güzel çikolata yapıyor. Malum. Bir çikolata dükkanındayız. Vietnam'ın ünlü bilinen çikolata dükkanlarından bir tanesi bu. Ama fiyatlar çok pahalı değil. Yani göreceksiniz. Fiyatlar çok pahalı değil. Ya burada her şey çok taze. Birazdan içeride göstereceğim. Makineler içeride zaten. Tek kelimeyle muhteşem. Genellikle hafta sonları pazar günü buraya geliyoruz, bu kafeye geliyoruz ve ben bu kafede Vietnam'ın çikolata kültürüyle ilgili bir video hazırlayıp sizlere sunmayı tercih ettim. Çikolata Vietnam için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim, birazdan anlatacağım çünkü kakao var burada ve Vietnam'ın kendine has çikolatası var. Bence dünya henüz bunu keşfedememiş ama gerçekten de Vietnam'ın çikolataları muhteşem. Yani şöyle söyleyeyim, biz genellikle pazar günleri buraya geliyoruz ve ben Fransızca çalışıyorum. Bazen kurgu yapıyorum. Bazen kitap okuyorum. Şimdi göstermeyeyim. E-book'um çantamda. Tao meditasyon yapıyor. Onun böyle enteresan ritüelleri var. Bir haftayı düşünüyor. Bu hafta nasıl geçti? Bu hafta benim hayatımı nasıl etkiler? Bununla ilgili projeksiyonlar yapıyor geleceğe. Böyle kendi doğu ilimleri var kendince. Bazılarını ben de öğrenmeye çalıştım. Yani çalışıyorum daha doğrusu. Bazılarını ben de öğrenmeye çalışıyorum. Meditasyon inanılmaz yararlı. Türkiye'de de bir miktar yapardım zamanında. Yıllar önce benim için meditasyon falan çok komik şeylerdi ama bunu gayet ve gayet bilimsel, yani meditasyon bilimsel bir şeydir zaten arkadaşlar. Tavsiye ederim öğrenmenizi. Ben birkaç yöntemini biliyorum bununla ilgili ki Tao'dan da buradan da öğrendiklerim var. Zamanla gelişen bir şey meditasyon aynı zamanda. O tabii bu konuda artık yıllardır çok uzmanlaşmış. Bayağı uzun zamandır yapıyor. Ben de bir süredir tekrar başladım. Onun dışında ayrıca aslında böyle insanın haftayı nasıl geçirdiği, kazandıklarını geleceğe nasıl aktaracağını düşünmesi ve projeksiyon
yapmasının önemli olduğunu bana anlattı ve gayet de mantıklıydı söyledikleri. Neyse bu konulara çok fazla girmeyeyim. Bu konular böyle biraz fazla metafiziksel ve fazla metafiziksel değil aslında. Yani biraz fazla yaşamın dışında belki. Neden dışında diyorum? Çünkü bize yaşam olarak sunulan o hızlı şeyin dışında yavaşlattığımız anlar oluyor bu anlar. Bence yavaş olmak, durmak çok önemli. Duran adamı hatırlayalım. Siz mi aradınız 155'i? Ben aradım, baktım duruyor burada. Peki nasıl ilginizi çekti sizin? Ne kadardan beri Görmüyor duruyor? musunuz duruyor? Hayır ısırdın mı? Derdin mi var? Yani gerçekten de durmak çok ciddi anlamda bize sunulan, bize dayatılan, sunulmuyor. Sunsalar tercih ederdik, tercih etmiyoruz. Bize dayatılan yaşamı bir parça en azından durdurmamız gerekiyor. Bunu aslında toplumsal olarak da yapmamız gerekiyor, tüm dünya olarak. Çünkü başımıza çıkmış durumdalar ama aynı zamanda bireysel hayatımızda da bunu durdurduğumuz anlara, zamanlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Aksi takdirde hızın içerisinde kayboluruz, hızın içerisinde kendimizi kaybederiz. Hızın içerisinde kendimizi kaybettiğimiz zaman da başkaları bizi düdükler arkadaşlar. Yani bence bu hepimize tanıdık. Artık bütün dünyaya tanıdık, Türkiye'ye fazlasıyla tanıdık zaten. Dostlar bu üçlü burada benim en sevdiğim üçlü. Çikolata, matcha çikolatası 30 gramlık alıyorum ve matcha dondurma. Bu matcha aslında Japon. Yani Japon temelli. Fakat Vietnam'da uzun süredir bunu yapıyor ve muhteşem kopyalamış. Gerçekten muhteşem kopyalamış. Harika bir biçimde üretiyor arkadaşlar. Bu benim sevdiğim üçlü. Normal içecek olarak çikolata ki içine dondurma atıyoruz vanilyalı ve çikolata parçalı çok güzel hazırlıyorlar gerçekten de. Sonrasında bu Halelo Vietnam markası Halelo bahsettim zaten daha da fazla bahsedeceğim birazdan ve matcha dondurma tek kelimeyle muhteşem oluyor. It's a language platform and teachers join there for working. Can I read it before you Yes, say? of course you can read. You can read them. We meet them in internet and possibility maybe we can work together with them. And I will propose to them something, some lesson subjects, a lesson plan, and maybe we will work together with them too. Yes, in internet platform. Why didn't you get up this morning? Do you hear me to call you? Why didn't you get up this morning? 12 o'clock or something like that. Xin chào cô. Yeah. Xin chào cô. Xin chào bạn. Cháu. Chào cháu. Yeah. Xin chào Cháu. Xin chào cháu. It's very small. Xin chào cháu. Chào cháu. Chào cháu. Evet, şimdi kafenin içine girelim arkadaşlar. Hello. Hello. Bakın burada üretilen her şey bu markaya ait ve Vietnam'ın önemli çikolata markalarından bir tanesi Halelo. Burada beyaz çikolata, %82 kakao. Her birinde farklı oranda kakaolar var. Burada %70 görüyorsunuz. Mangolu çikolata var. Yine peanut, kaju, badem bu şekilde görüyorsunuz. Burada dostlar çalışıyor.
Şu tarafa geçiyorum. Bakın böyle hediyelik eşya halinde satıyorlar. Ben kız arkadaşımın kardeşine doğum gününde buradan bir hediye aldım. Çünkü bunları çok beğendim. Hem de Vietnam'ın kazanmasını tercih ettim. Aynı zamanda bakın bademli çikolata. Yine matcha ve bademli çikolata. Görüyorsunuz. Matcha'dan çikolata yapıyorlar. Ben çok seviyorum. Çikolata yağlarından da dudak için dudak koruyucu yapıyorlar. Bunlar da çok satıyor. Şu hediye paketlerini çok seviyorum arkadaşlar. Bu hediye paketleri içerisinde farklı çikolatalar. Az önce gösterdiğim çikolataların hepsi toplanmış. Ve bu şekilde bakın 570.000 VND 5 tane çikolata barı. Bu fiyatları yazacağım. Üstte göreceksiniz. Bakın burada kakao tohumları var. Çok güzel yapmışlar bunu. Ben ilk defa orijinalini görüyorum. Orijinal kakao tohumlarının bulunduğu büyük tohum. Bu çekirdekler şunlar. Bakın bu kakao yağı arkadaşlar. Aynı zamanda burada kakao yağı da satılıyor. Kendi üreticilerini de göstermişler. Genç girişimci arkadaş şu anda buranın yöneticisi. Arkadaşlar bunlar da makineler. Bu makinelerde yapıyorlar. Steril olması için içeriye girmemi istemediler. Çünkü sterilizasyona çok önem veriyorlar. O yüzden de oraya dışarıdan girerken mutlaka bakın şu diğer kapıdan içeri girilmesini söylediler. Gerçekten de temiz oldukları her hallerinden belli. Dostumuz burada çalışıyor aynı zamanda. Hello. Everything is perfect here. Thank you very much. And can you explain us what is Hallelu? This is Vietnamese, right? Vietnamese chocolate brand. Yeah, Hallelu chocolate. Yeah, it's the best. Yeah, it's the delicious. About Kakao, küresel çikolata endüstrisinin ham maddesi. Vietnam'ın kakao ile ilişkisi şöyle, aslında 19. yüzyılda Fransız sömürgeciliği sırasında bu ülkeye kakao tanıtılmış. Fakat kakao ta 20. yüzyılın sonlarına kadar, yani 2000'lerin başlarına kadar özellikle pirincin ve kahvenin gerisinde kalmış. Çünkü Vietnam pirinç ve kahve ülkesi. Fakat kakao bir süre sonra özellikle Sosyalist Parti'nin desteğiyle, partinin politikalarıyla yeniden canlandırılmış, üretilmiş ve şu anda Vietnam global kakao endüstrisinde gün geçtikçe yükseliyor arkadaşlar. 2 tane büyük markası var. Bu markalardan bir tanesini şu anda size gösteriyorum, tanıtıyorum. Bu markayla hiçbir işbirliğim yok, tekrar ediyorum. Sadece buranın sürekli çok sevdik burayı ve bu kafenin müşterisiyiz. Genellikle pazar günleri buraya geliyoruz. Burada vakit geçiriyoruz. Burada birkaç saat, 3 saat, 4 saat bazen oturuyoruz. Çok böyle havadar. Saigon biliyorsunuz iklime oldukça sıcak. Fakat bu kafenin böyle bir güzelliği var. Birlikte oturuyoruz. Ayrıca burada yeni insanlarla da tanışabiliyoruz. Az önce Tayvanlı bir hanımefendiyle tanıştık. Biraz sohbet ettik. O da 3 yıldır buradaymış. Onunla belki bir röportaj yapacağız. Yine buranın çalışanlarıyla tanışıyoruz. Çok güzel insanlar. Hui özellikle ve bugün bir diğer arkadaşla da tanıştık. Yani genel olarak bu markayla bir işbirliğimiz yok. Pek çok ülkede çikolata yedim. Bazıları böyle marka olmaya falan çabalıyor ama değil, yani Vietnam kadar başarılı değildi açıkçası. Vietnam hükümeti özellikle kakaoyu küçük çiftçiler için, küçük çiftçileri desteklemek için sürekli olarak sübvanse ediyor. Küçük çiftçiler hem Delta, Mekong, Çok doğru söyledikleri, ben aynen evet. Mekong deltasında, yani Mekong bölgesinde, güneyde, hem de aynı zamanda kuzeydeki yüksek noktalarda da sürekli olarak kakao üreticilerini destekliyor. Yani devletin
bu şekilde kendi halkına verdiği ciddi anlamda bir destek var. Bu ürünün de özelliklerinden bir tanesi bu. Tamamen orijinal Vietnam her şeyiyle. Makineler de dahil olmak üzere, üretim nitelikleri de dahil olmak üzere. O yüzden de bu ürünü sizlere de tanıtmak istedim. Özellikle Mekong Deltası, orta yaylalar, yani bu Central Highlands denilen orta yaylalar ve bunun dışında Güneydoğu Vietnam'da kakao üretimi gün geçtikçe gelişiyor. Vietnam'ın amacı belli bir zaman sonra kakao üretiminde ve çikolata üretiminde belli noktalara gelmek. Şimdiden akademik çalışmalara baktığımızda başarılı olduklarını görüyoruz. Çünkü çoğu videomda söylediğim gibi çok çalışkan insanlar. Bunu kendi yaşamımda artık görüyorum. Yani yaşarken doğrudan doğruya şahit oluyorum. Çok çalışkan insanlar hedefe kilitlendiklerinde gerçekten de pek çok şeyi başarıyorlar. Son özellikle 1975 kurulduktan sonra ve Doi Doi reformlarından sonra yaptıkları ortada. Bu bölgenin ciddi anlamda hızla gelişen ülkelerinden biri olmuşlar. Pizzalı peynir diyorum. Peynirli pizzaya konulabilmesi için çeşitli soslar göndermişler. Bal da bunlardan biri. And chili sauce Chili sos, and tomato sauce. çok güzel. Biraz acı yalnız. Yani ben acı diyorsam hakikaten acıdır. Dạ, áp một đây. Thank you.